Selamlar, EFC 26'da yeni bir Rebel bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte EFC 26'nın ilk kadın Rebel'ını yapıyoruz. İlk kadın takımının Rebel'ını yapıyoruz. O da İngiltere Barclays Women's Süper Lig'de London City Liones, yani London City'nin aslan kadınları, aslanlarıyla bir Rebel yapacağız. Yeni çıkmışlar Barclays Women's Süper Lig'e ve ben de hem hoşuma gitti, logosu olsun, sonrasında formaları falan çok şık duruyor, güzel duruyor. O yüzden ben dedim ki kadın Rebel'ları da yapalım ve kadın Rebel'ın ilk bölümünde de London City Liones'i konuk ediyoruz hocam. Ne yapacağız? Yüksek reytingli kadınlı oyuncuları takıma ekleyeceğiz. İsterseniz ilk önce bir London City'nin kadrosuna falan bakalım. Sonrasında transfer edeceğimiz yüksek reytingli oyuncuları teker teker göstereyim. O zaman Rebel bölümümüz başlasın. Evet, London City Liones'in kadrosu bu şekilde. Tanıdık isimler var. Az çok eğer takip edenler varsa kadınlar futbolunu, az çok tanıdık isimleri göreceksiniz veya Ultimate Team oynarken de zaten paketlaştığınızda falan görüyorsunuzdur bazı oyuncu. Az çok hani hakimsinizdir diye düşünüyorum. Ben Paris tanıyorum burada bu arada. Goldwyn'i gördüm, tanıyorum. Aslani'nin iyi oynadığını da biliyorum bu arada. Aslani var. Sonrasında Georo var gördüğünüz üzere. Francis'i de duymuştum, görmüştüm. Yani tanıdığım isimler vardı. Zelem'i de duymuştum. Şöyle baktığımda Van de Donk, bunu gördüm mü hatırlamıyorum. Jakobson duymuştum. İsveç milli takımı maçını seyretmiştim kadınların. O zaman Jakobson'u çok duymuştum. Ve şöyle de göstermiş olayım. Yani lige yeni çıkmalarına rağmen tanıdık isimleri toplamışlar. Kadrosu fena durmuyor bu arada. Gerçekten de gayet iyi duruyor. London'un. Böyle bir kadrosu var efendim. Şimdi biz yüksek reytingli oyuncuları transfer edeceğiz. Gelin bakalım hangi yüksek reytingli oyuncular mevcut listemizde görelim. Evet, transfer listemize baktığınızda en yüksekten aşağıya doğru yüksek reytingli kadın oyuncuları sıraladım. Zaten Barcelona'dan birçok oyuncu görüyorsunuz. Gerçekten de Barcelona'nın kadın takımı çok iyiler bu konuda. Aitana Bonmati tanıyorsunuzdur zaten. Bence birçok ismi burada tanıyorsunuzdur. Aitana Bonmati, Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen, Alessia Russo, Kietja Shaw, Mapi Leon, Gro Wrighton, Kristane Endler, İran'a Parades şeklinde, bu şekilde bir transfer edeceğim oyuncuları sizlere sunmuş oldum efendim. Zaten kendisinde de iyi oyuncuları mevcut. Gördük biraz önce, Lyon'un Georo falan var. Bence bu zaten transfer edince kesin şampiyon oluruz diye düşünüyorum. Şimdi ben transferlere geçiyorum ve her transfer ettikçe bakın bu oyuncu, şu oyuncu geldi falan vesaire diyeceğim. Şimdi o zaman ilk görüşmemizi Aitana Bonmati ile yapıyorum. Evet, ilk transferimiz Aitana Bonmati oluyor. Topta imzaladığı yıldız gerçekten de bu yıl, önceki yıl falan şeyi almıştı bu. Hani ödül almıştı. Yılın en iyi kadın oyuncusu olarak Aitana Bonmati. Ve kadroya kattık. Kendisinin stili falan, oynayışı gayet güzeldir bu arada. Çok isim tanıyordur zaten. Aitana Bonmati'yi kadromuza kattık efendim. Formayı giydi gördüğünüz üzere Aitana Bonmati. Evet, ikinci yıldız transferimiz de gelmiş durumda. Alexia Putellas. O da 2 yıl üst herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Yılın en iyi kadın oyuncusunu kazanmıştı. Ve Alexia Putellas'ı da kadromuza kattık efendim. Evet, bir göz kırpıyor yıldız oyuncular gelince. Alexia Putellas da formayı giydi. Ve 3. yıldız transferimiz Caroline Graham Hansen oluyor. Tecrübeli sağ kanat oyuncusu da kadroya kattık efendim. Barcelona'daki tüm oyuncuları böyle bir teker teker aldık.
Evet, aslında sağlık kontrollerinden geçtikten sonra forma numarası da olmuş bu arada. Formayı sırtına geçirdi. Deneyimli kadın oyuncu. Evet, Barcelona dışında dördüncü yıldızımız da Arsenal'dan Alessio Russo oluyor. Gerçekten o da iyi bir santrafordu bu arada, hızlı falan. Etkili şutları falan var Alessio Russo'nun. Onu da kadroda görmek gerçekten de iyi oluyor. Baya bir katkı sağlayabilir bu arada Alessio Russo. Evet, Alessio Russo da 18 sırt numarasını geçirdi ve formayı giydi efendim. Evet, Şov'da geldi efendim. Şov'da gerçekten de fizik gücü yüksek bir santrafor, Manchester City'nin yıldızı. Gerçekten de harika bir santrafordur. Gördüğüm, izlediğim, bildiğim kadarıyla Şov'da katıldı efendim kadromuza. Alessio Russo ile birlikte yan yana oynayacaklar, ter dökecekler. İleri uçta santraforda etkili santraforlarımızdan biri Bunny. Bugs Bunny geldi aklıma. Bunny Kachi. Hoş geldin takıma. Evet, Maria Mapilleon. Onu da kattık efendim, forma yakışta. Evet, Guro Wright'ın da katıldı efendim, sol açıkta. Gerçekten hızlı bir oyuncudur. Çok etkilidir. Sol kanatta iyi iş çıkaracak Guro Wright'ın. Ona da hoş geldin diyoruz. Evet, Paredes de katıldı takıma ve deneyimli stoper. Hoş geldin. Evet, son transferimizde kaleci Entler oluyor. Entler yeni takım arkadaşlarıyla muhabbet içinde ve formayı da giydiler. Formayı giydi. Sarı forma Entler yakıştı hocam. Evet, transferlerimizin sonunda gördüğünüz üzere böyle bir kadro çıktı. İlk 11'de sadece Linari ile Aslani duruyorlar. Bunun dışında 9 oyuncu transferini gerçekleştirdik ve ilk 11'e yerleştirdik. Bence güzel bir kadro olduğunu düşünüyorum. Başarılı olacağını da düşünüyorum bu arada bu kadronun. Şöyle geniş, bayağı bir fazla gördüğünüz üzere oyuncularımız var her mevkiye. Ve bu kadrodan beklentimiz var efendim diyoruz ve sözü uzatmadan hemen ilk önce şeye bakalım, takımlar neymiş, lig şeyine bakın, tablosuna bakalım. Evet, Barclays Women Süper Lig'in böyle takımlara bakalım. 12 idi yanlış hatırlamıyorsam, hala 12 mi? Aynen 12 takımda oluşuyor gördüğünüz üzere efendim. Bunlar Barclays Women's Süper Lig ve UEFA Women's Şampiyonlar Ligi var. Tabii bizimki UEFA Women's Şampiyonlar Ligi'ne katılmıyor ama UEFA Women's Şampiyonlar Ligi'nde bakarız. Bakalım ne olmuş, ne bitmiş. Biz bayağı bir Barcelona'nın yıldızlarını aldık. Bakalım Barcelona Şampiyonlar Ligi'nde başarılı habire. E, bu, bundan önceki yılda kaybettiler finalde Barcelona. Chelsea mi kazanmıştı? Chelsea almıştı herhalde kupayı. Ondan öncesinde Barcelona almıştı. Ondan öncesinde Barcelona almıştı. Şimdi biz onun oyuncularını aldık ya. Bakalım. Şimdi bu hani simülasyonumuzda, bizim bölümümüzde Barcelona ne yapacak? Ona da bakacağız tabii ki de. Onu da merak ediyorum efendim. Şimdi çıkalım, bir takvime gelelim ve takvimde de şöyle, ben şimdi ligin ilk yarısı ne zaman bitiyor, sonlanıyor, şu an ona bakmak istemiyorum. Direkt ben sezon sonuna geçmek istiyorum. Daha mantıklı olacak direkt sezon sonuna. Bir şekilde hepsine bakmış oluruz. Şubat'ta bitiyormuş. O zaman gelin sezon sonuna geçelim ve London City Aslanları getirdiğimiz transferlerle ligde ne yapmış öğrenelim. O zaman haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz. Efendim geldik sezon sonuna, bakalım ne olmuş ne bitmiş. Şöyle bir bakalım. Vay be, şampiyon olamamışız. 5 puanla şampiyonluğu kaçırmışız. London City 3. olarak bitirmiş. Ben
emindim aslında şampiyon oluruz diye düşündüm. Çünkü yüksek reytingli kadın oyuncularını getirdik ama bilemiyorum, garip. Bakarız, kadroda bir sıkıntılar olmuş herhalde. 18 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet almışız. 35 atılan golde kalemize 24 gol görüp 11'e varışta 35 puanla 3. sıradayız efendim. Daha var mı bu şey? Ligin ilk yarısına mı geldim acaba? Yo, 12 11 maç yapıyorlar. Biz daha ligin sonuna gelmemişiz. Şubat'ta diye baktım ama baya bir boşluk gidiyor herhalde. Tamam, ligin ilk yarısı gibi sayın bunu. Şöyle inelim. Diğer takımları da sizlere göstereyim efendim. Şu anlık Manchester United 1. Chelsea 2. London City 3. Ben de hani lig bitti zannediyorum. Şu sonraki Arsenal logosunu görünce ha dedim, lan ne oluyor? Women's Süper Lig'e bakalım madem burada durdurduk efendim. Ligde Real Madrid, Chelsea, Paris FC, Arsenal, Barcelona 5. bitirmiş. Barcelona'yı merak ediyordum. Şöyle inip baktığımızda diğer oyun takımları da gördük. 18 takımmış bu arada. Bu da eşleşmeler bu şekildeymiş. O zaman daha bizim takvime gidelim. Daha var o zaman. Değil mi maç? Bakın Nisan, Mayıs falan varmış. Ben şimdi geldim. Şubat buralar boş. Baktım la buralar boş. Bu boş. Hani dedim yoktur ama varmış. Son kaç maç varmış? 4 maç varmış. Son 4 maçta bakalım şampiyon olabilecek miyiz? İlginç bir yerde durdurmuş oldum bu arada. Sağlık olsun diyorum. Hemen bir kadroya bakalım, birbirleriyle anlaşıyor mu? Kadro Aslani vermiyor. Artı Graham Hansen da vermiyor. Paredes de vermiyor. Leon vermiyor. Linar vermiyor. Edler vermiyor. Vay anasını, vermeyene. Şöyle iniyoruz. Evet, artı veren pek yok. Geor'u arada giriyor, oynuyor demek ki. Zaten onu oynatırlar diye düşünüyordum. Bu şekilde bir tablo oluşmuş efendim. Çıkıyoruz ve sezon sonunda bakalım her şeye. Ben Şubat'ta diğerini görmeyince tabii ki de bitti zannettim haliyle ama öyle değilmiş. O zaman bir sezon sonuna doğru geçelim. Haziran yok değil mi? Eminiz. Evet. Son 4 maçta da bakalım şampiyon olabilecek miyiz? Görelim. Biraz değişik oldu tabii, bilmeyince. Ligin hangi maçlarında ne kadar oynandığını bilmeyince orada bir küçük bir hata yaptık. Olsun, sağlık olsun. Sezon sonuna geçelim. Ne olmuş ne bitmiş görelim. Evet, artık eminiz sezon sonuna geldik. Çıkıyoruz efendim, hemen bakıyoruz, yine değişen bir şey olmuş. Gene 3. olmuşuz arkadaş. Ben 1. olacağız diye düşünüyorum, gene olmamışız. 4 puanla ilk durduğum yerde de aramızda 5 puan var, 5 puan var. Şimdi 4 puanla kaybetmişiz. Olacak işte. Chelsea şampiyon, Manchester United 2. Biz de 3. sıradayız. 22 maç oynanıyor. Bu arada maçta 22 haftanın sonunda oynanıyormuş. 22 maç yani karşılaşma. 12 kere kazanmış, 6 kere kaybetmiş, 4 kere mağlup olmuş, 42 atılan golde kalemize 29 gol görmüş, 13 avarajı 42 puanla 3. sırada tamamlamışız. Yani ben şampiyon olmayı bekliyordum yüksek reytinglilerle ama olamadık. İlginç. Oha, Barcelona'ya bakın. Barcelona yine hani aldık en iyi oyuncularını dedim ama Barcelona yine şey yapmış. Barcelona kim var? Biz aldık onun en iyi oyuncularını ama abi daha oyuncuları vardı onların. Şöyle bakacağım. Allah Allah, çok da bir şey almamışlar ama ilginç. Yine de finali görmüş Barcelona. Çünkü Puteyas'ını aldık, Mapeleon'u aldık, Graham Hansen'ı aldık, Bonmatis'ini falan aldık ama yine de final oynuyorlar. Vay anasını diyorum. Şimdi kadroya bakacağım. Kadro birbirleriyle anlaşmıyor ama ya. Artı sağlasa birbirleriyle çok iyi olabilirdi. Kaptanın özellikle artı vermesi lazım. Kaptan burada tek tek takılıyor. O yüzden takım kimyası da önemli. Takım kimyası olmayınca efendim gerisi gelmiyor. Şöyle kadro merkezine gidip istatistiklere geleceğim ve istatistiklerde de bizim aldığımız oyunculara bakacağım. Alessio Russo 22 haftanın sonunda 22 maç oynamış bu arada, hep tüm maçları. 13 gol 4 asist katkısı var. Xav'ın da 11 gol bir asist katkısı var. Graham Hansen 21 maçta 4 gol 2 asist, bayağı bir kalmış. Aslani 7 maç oynamış zaten. Şöyle Bonmati 22 maçta 6 gol 2 asist, yine geride kalmış. Büyük ihtimalle Aslani ile Geor'un yerini değiştirdiler. 21 maçta 2 asist.
Çok şey kalmışlar. Buteyas 22 maçta 3 gol 3 asist. Wright'ın 20 maçta 6 asist, gol bile yok. Vay anasını. Ben aldığım oyunculara bakıyorum sadece ama diğer istatistikleri de görüyoruz. Mapillon 22 maçta 1 asist. Paredes 22 maçta hiçbir katkısı yok. Bir de kalecimize doğru gidelim. Kalecimizde de zaten pek katkı sağlamayacak bir şey yok. Bu şekilde bir tablo oluşmuş. Şöyle gidelim, sezon sonunda kim gol kralı olmuş? Ramirez olmuş Chelsea'den. 21 maçta 22 gol kaydetmiş. Her maç bir gol atıp ekstra bir gol daha atıp 22 ile tamamlamış. Asistleri geldiğimizde Malart'ı görüyoruz. 22 maçta 7 asist. Ve ratinge geldiğimizde de 21 maçta 8,25 ile Chelsea'nin gol kralı Mayra Ramirez olmuş ortalama reytinglerde de. Evet. Bölümümüzün burada sonuna geldik. Ben kadınlarla da, kadın futboluyla da içerikler çıkarıyorum zaten. Rebelton'u da yapmış bulunmaktayım. Bunun dışında tabii ki de farklı yine kadınlarla da içerikler çıkarmaya çalışırım olduğunca. Olabildiğince futbol içerikleri bol bol üretmeye çalışıyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de destek olup abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly. Thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative.